Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden en çok istek alan soğuk baklava tarifiyle geldim. Soğuk baklava nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel baklavayı nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Baklavanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra bir adet yumurta, bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Ben limon tuzu kullandım ama tabii ki de sizler arzu ederseniz bir yemek kaşığı limon suyu ya da bir yemek kaşığı sirke de kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekleyip şöyle çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra öncelikle 2 su bardağı un ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Ben hamur için toplamda aynı su bardağı ölçüsüyle masaya koyduğum unla beraber 3,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru masanın üzerinde de şöyle biraz toparladıktan sonra 8 eşit bezeye bölüyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde yaptıktan sonra nişastaya bulayıp şöyle parmakların ucuyla bastırıp üst üste diziyorum. Ben buğday nişastası kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde nişastaya bulayıp parmaklarımla bastırdıktan sonra merdane ve nişasta yardımı ile yaklaşık tatlı tabağı genişliğinde açıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde tatlı tabağı genişliğinde açtıktan sonra nişasta serptiğim tepsinin içerisine diziyorum ve yapışma olmaması için aralarına poşet seriyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 3 saat kadar dolapta dinlendiriyorum. Benim zamanım olmadığı için sadece 3 saat dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa bir gece önceden de yapabilirsiniz. Soğuk baklavanın şerbeti için 3 su bardağı sütü uygun bir tencerenin içerisine alıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra 3 su bardağı şeker ekliyorum. Bu kısmını çekerken kamera bu şekilde parlamış. Tam bu esnada 3 su bardağı şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şekeri de ekledikten sonra yaklaşık 3 dakika kadar kaynatıp sütü ocaktan alıyorum. Sütü ocaktan aldıktan sonra soğumasını beklemeden 2 paket 200 milimlik pastacı kreması ekliyorum. Normalde baklavacılar şekersiz sıvı krem şanti kullanıyor. Biz ev ortamında bunu bulamadığımız için bu şekilde pastacı kreması ekliyorum. Sıvı krem şantiyi pasta malzemesi satan toptancılardan bulabilirsiniz. Ama onlar da tek tek satmıyor, koli halinde satıyor. Eğer sizler de bulamıyorsanız benim yaptığım gibi bu şekilde pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Kremayı da ekleyip şöyle çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra şerbeti soğumaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 3 saat kadar dolapta dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve nişasta ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Evet, dediğim gibi benim zamanım olmadığı için hamuru sadece 3 saat dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa hamuru bir gün önceden yapın, ikinci günü baklavanızı yapın. Gerçekten yufkalarınız daha güzel açılır. Baklava yaptığım bütün videolarımda tekrar ettiğim gibi baklava yufkası açarken kapınızı, pencerenizi kapatın. Aksi takdirde yufkalarınız kurur ve büyüme yapmaz.
Baklava yufkası açarken şekline, yırtılmasına takılmadan elinizden geldiği kadar hızlı açılmaya çalışın. Aksi takdirde yufkalarınızın kenarları pul pul dökülür ve kurur, kesinlikle büyüme yapmaz. Baklava yufkası açarken mısır ya da buğday nişastası olması önemli değil. Sadece nişastanızın nemli değil, kuru olması gerekiyor. Eğer nişastanız nemli olursa yine yufkalarınız istediğiniz büyüklükte olmaz. Evet, sadece 3 saat dinlendirmeme rağmen saniyeler içerisinde yufkanın ne kadar tül gibi açılmasını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Açtığım yufka istediğim büyüklüğe geldikten sonra yedek oklavama sarıp kaldırıp diğer yufkalarımı açıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa yufkayı açtıktan sonra temiz bir sofranın üzerine serin ve kurumaması için mutlaka üzerini kapatın. Yedek oklavaya sarıp kaldırdığınız yufkaları eğer ki yavaş açıyorsanız üzerini kapatın, yoksa kurama yapabilir. Eğer benim yaptığım gibi hızlı açıyorsanız hiç kapatmanıza gerek yok. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine özellikle yufka açma kısımlarını bu videoda biraz uzun tuttum. Eğer sıkılan takipçilerim varsa bu kısımlarını atlatarak izleyebilir. Kanalımda birçok baklava videosu var. Bu videonun altına linklerini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet, bütün yufkaları aynı şekilde açıp yedek oklavama sarıp kaldırdıktan sonra en son yufkayı da açıp masanın üzerinden kaldırmıyorum. Ve yedek oklavayı sarıp kaldırdığım yufkaları tek tek masanın üzerine seriyorum. Bu kısımlarını özellikle gösteriyorum ki aklınızda hiçbir soru kalmasın. Sizin de gördüğünüz gibi yedek oklavayı sarıp kaldırdığım yufkalar kesinlikle birbirine yapışmıyor. Evet, bütün yufkaları masanın üzerine serdikten sonra baklavayı yapacağım tepsiyi yufkaların tam ortasına alıyorum ve bir kesici yardımı ile tepsiden biraz daha büyük kesiyorum. Kenardan çıkan kısımları da gelişigüzel kesip bir kenara alıyorum. Ortadan çıkan kısımları ince oklavama sarıp kaldırıyorum. Bunlar baklavanın yüzlükleri diyoruz. Eğer sizin bu şekilde ince oklavanız yoksa yufkayı açtığınız oklavaya da sarıp kaldırabilirsiniz. 8 yufkayı da oklavaya tek tek sarıp kaldırıyorum. Evet, baklavanın yüzlüklerini oklavaya sarıp kaldırdıktan sonra baklavayı dizmeye başlıyorum. Baklavayı yapacağım tepsiyi sade yağ ile şöyle fırça yardımıyla hafiften yağladıktan sonra kenardan çıkan parçaları tepsiye dizmeye başlıyorum. Kenardan çıkan parçaların yarısından fazlasını baklavanın tabanını oluşturmak için tepsiye düzgün bir şekilde seriyorum.
Yufkaları düzgün bir şekilde tepsiye serdikten sonra rondodan iri bir şekilde çektiğim cevizleri ekliyorum. Ben bugün baklavayı cevizli yapıyorum ama tabii ki de sizler isterseniz fındıklı, fıstıklı da yapabilirsiniz. Cevizini de ekledikten sonra kalan parçaları aynı şekilde tepsinin içerisine seriyorum. Bütün yufkaları serdikten sonra oklavayı sarıp kaldırdığım yüzlüklerini seriyorum ve her yufkayı sermeden önce mutlaka bir fırça yardımı ile hafiften yağ serpiyorum. Evet, siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Baklavanın yüzlüklerini de serdikten sonra bir bıçak yardımı ile kenarlarını düzeltiyorum ve dilimlere bölüyorum. Bu aşamada özgürsünüz. İstediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Ama soğuk baklava diğer baklavalara göre biraz daha büyük dilimlerde oluyor. İsterseniz benim yaptığım gibi dilimlere bölerken sade yağını dökebilirsiniz. Dilimlere bölmesi bu şekilde daha kolay oluyor. Baklava için 250 gram sade yağ kullandım. Sade yağ nasıl yapılır? Daha önceden kanalımda paylaştım. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Baklavanın yağını da verdikten sonra daha önceden ısıttığım 170 derecelik fırında fanlı bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Soğuk baklava diğer baklavalar gibi altın sarısı değil de biraz daha fazla pişmesi gerekiyor. Evet, benim fırınımda 170 derecede fanlı bir şekilde tam 1 saat 10 dakikada baklavamız çok güzel bir şekilde pişti. Baklavayı fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekliyorum ve şerbetini dökmeden önce şöyle elinizi tepsinin altına koyun. Eğer ki elinizi yakmayacak sıcaklıkta ise tamamen soğumuş şerbeti dökebilirsiniz. Elinizi tepsinin altına koyduğunuzda kesinlikle elinizi yakmaması gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hazırladığım şerbetin tamamını döküyorum. Evet, soğuk baklavanın üzerine dökmek için 2 yemek kaşığı kakaoyu ve 2 yemek kaşığı süt tozunu bir kabın içerisine alıp karıştırıyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bir süzgeç yardımı ile baklavanın her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Baklavanın kakaosunu da döktükten sonra ister bitter, isterseniz de 100 gram sütlü çikolatayı benim yaptığım gibi rendeleyip baklavanın üzerine dökebilirsiniz. Baklavanın çikolatasını serptikten sonra en sonda toz Antep fıstığıyla süslüyorum. Baklavayı yaptıktan sonra en az 5-6 saat tamamen sütünü çekmesi için dinlendirmeniz gerekiyor. Benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat dinlendirdim. Evet, mis gibi soğuk baklavamız bu şekilde servise hazır. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir.
Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.